Kırmızılılarda 6 numara için yeni bir isim gündeme geldi. Yönetim Tottenham'dan Pape Matar Sar'ı gündemine aldı. Merkez orta sahada oynayabilen 23 yaşındaki futbolcunun üst sıralarda olmasa da geniş transfer listesine girdiği öğrenildi. Tottenham'ın 2021-22 sezonunda 17 milyon avro bedelle Mets'ten kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu, İngiliz ekibinin ana planında yer alan isimlerden. 2030'a kadar Londra ekibiyle sözleşmesi bulunan genç futbolcu için bonservis beklentisinin en az 30 milyon avro olduğu belirtiliyor. Sar bu sezon Tottenham'da 22 maçta 1258 dakika süre aldı. Genç oyuncu Jakobs'un da formasını giydiği Senegal'le Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyiyor. Önemli bir orta saha oyuncusu, 23 yaşında Senegalli. Yani benim de beğendiğim oyunculardan, aynı Guendouzi gibi, Papsar, Tottenham'da orta sahada. Geçen sezon Galatasaray'a karşı da oynamıştı Tottenham formasıyla. Neler söylersin? Benim de çok beğendiğim bir oyuncu. Ben Mets'te izlemiştim oyuncuyu, çok tabii daha genç yaştayken. Hatta bir maçında sağ bek olarak, yanlış hatırlamıyorsam Antonetti'ydi. Onu sağ bek olarak kullandığını hatırlıyorum. Çok ya Galatasaray orta sahasının bence ihtiyaç duyduğu oyuncu tipi bu tipte oyuncu. O yüzden ben daha çok Onyedika, Ederson ya da Pape Sarr gibi biraz daha dinamik oyuncuya gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii bunun yanında yine Galatasaray'da da işte Neves gibi pasörler de gündeme geliyor. Ya da Ugarte gibi. Ya burada bir tercih, işte çok ayrı oyuncu tipi. Yani Pape Sarr başka bir yerde, Ugarte başka bir yerde. Ya da Ugarte Neves... tam kesici. Evet. Ya pasörlüğünü de söyleyebiliriz bu arada. Yani kötü bir pasör değildir. İyi bir pasör olduğunu düşünüyorum ben Ugarte'nin. Tek dokunuş, az evvel Guendouzi için bahsettiğimiz oyunu tek pasla açabilme, biraz daha hız katabilme gibi, ama o kadar ayrı oyuncu tipleri konuşuluyor ki. Ya sonuçta Galatasaray hani bir oyuncu mu, iki oyuncu alacaksa tamam, ama bu kadar ayrı oyuncu tipleri, işte Fenerbahçe için de mesela Nkunku, Charlotte, ikisinin aynı anda gündeme gelmesi bana tuhaf Ama geliyor. dün işte az önce anlatmaya çalıştım. Plandan bahsettik. Dün Doruk söyledi, ikisi aynı anda olmayacak. Sörloth sıra dışı bir tip oyuncu. Tamam, Evet, evet. Anlattım tekrar, Anladım. şimdi Galatasaray Yani şey yapma. orada ben ihtiyaç duyulan oyuncunun kesinlikle Pape Sarr gibi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum, ama Pape Sarr transferi çok kolay bir transfer olmaz ya. Yani Tottenham bırakır mı çok emin değilim. Gerçi bu sene kullanmadığı maçlar var. Sakatlık mı yaşadı oyuncu o dönemde tam bilmiyorum tabii. O kadar aşırı takip etmedim ama 14 lig maçı var bu sezon. Sonradan ilk girdiği 11 ya bazında da ilk 11 olarak şöyle baktığımda 7 yedi. Premier Lig. Çok az yani. Pape Sarr mutlu olmadığını düşünüyorum oyuncunun. Çünkü mevcut Tottenham orta sahasında mükemmel olduğunu söyleyemeyiz. Hani bu orta sahada neden kullanılmadı, o da enteresan bir mevzu Tottenham açısından. Galatasaray'a gelirse ben çok faydalı olacağını düşünüyorum oyuncunun. Tabii derin bir şekilde de izlemek lazım bir daha oyuncuyu. Daha detaylı konuşuruz tabii ki. Papsar, orta saha arayışı, Senadok Galatasaray'da. Yani şöyle, ben geçen Galatasaray'ın kaç transfere ihtiyacı var işte sorusu soruldu. Ben dedim ki 3 orta saha oyuncusuna ihtiyacı var Galatasaray'ın. 3 orta saha. Bütçen bol olsa Tabii işte 3 orta saha oyuncusu alamayacağına göre demek ki 6-8... sadece orta saha diyorsun bu arada. Şimdi ben Galatasaray'ın temel probleminin orta saha olduğunu O düşünüyorum. zaman 6-8-10 oynayabilen bir orta saha. 6-8-8,5 10 demeyelim. Tamam. 6-8-8,5. Yani nedir o? Gerektiğinde 6'da kesici, gerektiğinde önde ikisini oynayan, gerektiğinde de biraz da önde hafif biraz oyun kurucu tarzı. Yani böyle bir oyuncu bulmak çok zor, ama eğer yani bonservis bedelleri buraya çıktıysa böyle bir oyuncu bulunabilir. Bu konuyla alakalı da hani farklı isimler gündeme gelebilir ki sezon başı ben o yüzden Hakan'la alakalı ben hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın Hakan almadığını anlamıyorum da, yani Hakan 6 oynar mı? Oynar. Oynuyor zaten. Şampiyonlar Ligi finalinde 8 oynadı mı? City'ye karşı oynadı. Evet. Brozovic arkada, Hakan önde. Milli takımımızda ne oynuyor Hakan? Merkezde İsmail, Orkun, Hakan gibi oynamıyor mu? Yani evet. Oranın ofansif. Yani böyle bir oyuncudan bahsediyorum. Adı hani Hakan Çalhanoğlu, ama çünkü şu gerekiyor. Torreira'yı da yedekleyecek, Lemine'yi de yedekleyecek ve İlkay'ı da yedekleyecek. İlkay Beyin. Yani İlkay'ın oyun anlayışı ve basit oyun anlayışına yakın, zaman zaman onu andıracak da bir oyuncu olması lazım. Manchester'daki oyuncu Hangisi? City United hangisi? Yok. Silva. Yok. Ugarte. United. Mesela Ugarte öyle bir oyuncu değil. Yani mecbur kalırsan ön tarafa atamazsın.
Yani İşte Luis Enrique Sağ- Paris Saint-Germain'e geldiğinde mesela şimdi oynatmak istediği oyun farklıydı. O Vitinha'lı, Joao Neves'li, işte oyunu Fabian Fabian Ruiz'li oyunu istediği için sonrasında United'da talip olmuştu. Yollar ayrılmıştı Süper. mesela. Şimdi benim esas anlatmaya çalıştığım konulardan biri, ben en önemli isimlerden biri İlkay olarak görüyorum. Bak ben burada dedim ki Sané toparlar. Sané iyi oyuncu. Hangi maçtı? Frankfurt maçı insanlar çok eleştirdi falan. Ama Sané bir alıyor. Hop 5 kişiyi çekti. Sağa bıraktı. Barış'a penaltı var yanılmıyorsam pozisyonda. Devam ettirdi. Yunus'un golünde de ya. Ya O Yunus'un Frankfurt golünde. işte Yunus'un golünde. Şimdi Sané toparladı bak. Zeka ve yetenek çok başka şeyler. Bunları buldun mu kaçırmayacaksın. Toparlarsa bu oyuncular uçar gider. Şimdi İlkay'a kolay mı? City'deki bir konfor alanından, o ezber oyundan çıkıp pas oyunundan, yani acayip bir şey oynuyor diyor. Şimdi adam da burada zorlanır. Ama esas konu İlkay olmazsa orada Sara mı oynayacak? Olmuyor. Yunus. Bence o da tam değil. Orada Yunus forvet arkası iyi oynuyor. İyi oynuyor. İyi oynuyor. Ancak ustalıktan bahsediyorum. Bak Yunus çok iyi oyuncu. Ama Organizasyon aslında. İlkay gibi bir usta değil. İlkay başka seviye. Yani Mertens gibi bir usta değil. Oraya gerektiğinde, ben Hakan ismini o yüzden söylüyorum. Hakan ne yapardı? Orada gerektiğinde oyun kurucu zeka olarak alır, geri döner, sağa verir, sola verir. Satranç gibi oyunu yönetebilir. O zekaya sahip, çünkü oradan devşirmiş. Şu an Inter'i yönetiyor saha Benim içinde. anlatmaya, yani şimdi eğer aldın, tamam, Torreira'nın yedeğini buldun. Ugarte diyelim. Hani Sarı için demiyorum. Tamam, ben diyorum ki esas soru Lemine olmaz, Torreira olmazsa Lemine orayı doldurabilir mi? Bence belli noktalarda birkaç maç doldurabilir. Stoperde de oynar. Lemina Tabii. zaten Yapıyor çok zaten. iyi oynuyor, Tamam, bak, yapıyor. yani Torreira'nın yerine Lemina'yı çekersin. Lemina'nın yerine Sara'yı çekersin. Ama gel gör ki İlkay... Ama Sarı'yı çekemiyorsun oraya. Yani- o olmuyor mesela. Bak Sara ne ön ne arka, tam ikisinin arası bir şey. Yani ne müthiş savunma yapar, ne müthiş ofansı vardır. Bakıyorsun maç müthiş kesiyor. Lemina'nın ama yerini doldurmaksa, çünkü Lemina'nın yani sakatlandığı bazı maçlarda Adale'yi tutarak şöyle yaptığı Tabii. bir işaret var. Doğru. Beni oyundan alır mısınız? Sonra bir maç yok. Galatasaray orayı Saray'la da İlkay'la da veya diğer oyuncular hiçbiriyle dolduramıyor. Yani bu kadar ihtiyaç noktası belli bence Galatasaray'da. Ve o yüzden ben Ugarte gibi, Neves gibi isimlerin adının dahi anılmasının tuhaf olduğunu düşünüyorum Galatasaray açısından. Ya benim Senin tercihin burada Papsar. Tabii canım, %100 yani, ya da işte 17K tarzında biraz daha böyle boğacak, rakiple göğüs göğüse çarpışabilecek Oraya tarzda. gelecek bir transfer aynı zamanda şunu da gösterdi bize. Bu sezon içi performanstan dolayı stopere Lemina takviyesi. Ya orada da +1 oluyorsun bu kez. Tabii yani onu da yani Çünkü iyi oynadı, oradaki performansları da iyiydi bu sezon. Ya bu 1-2 maçlık kullanım için kesinlikle Tabii ihtiyaç halinde diyorum. ihtiyaç halinde İhtiyaç harika halinde. bir şey. Harika bir şey. Yani bir oyuncunun orada, hatta bazı düşük seviye maçlarda da tercih edebileceğiniz, yani orta saha meziyetli bir oyuncunun Çünkü oraya orada girmesi. çok alternatif yok Galatasaray'ın. Yok. Bundan dedim. Aslında şu an Singo döndükten sonra Galatasaray'ın bence stoperde hiçbir problemi kalmayacak. Tabii orada da oynayabilen bir Ve ben oyuncu. tabii ki çok emin değilim ama Dahan, Galatasaray'ın sol stoperi, akademiden. Ben mesela işte Arda da Galatasaray'ın gelecek vaat eden bir oyuncusu ama Dahan'ın mutlaka süre alması gerektiğini düşünüyorum. Yani en azından böyle bir Galatasaray bir hazırlık maçı vesaire bir şey olacaksa bir 90 dakika gerçekten bu çocuğun sahada bir ne yaptığını izlemesi lazım Galatasaray'ın. Tabii ki idmanlarda falan oynuyor, zaten görüyordur teknik heyet, ama ben Dahan'la ilgili biraz olumlu düşünmeye başladım. Akademide de çünkü birkaç maçını izlemiştim çocuğun. Galatasaray'ın ama yine ihtiyaç noktalarından birinin, evet, kesinlikle bir 8. Ya ben şu değil, 6 değil, 10 değil, 8 olduğunu düşünüyorum. Yani İlkay bir şekilde, Yunus da bir şekilde oraya oynuyorsunuz. Ha, yapabiliyorsa Galatasaray elbette bir 10 numara pozisyonuna oyuncu İlkay kaç almalı. numara oyuncu sizce mesela? Şu an 8. 10 mu? Yani temel pozisyon ne dersin? 8 gibi. Evet. Ama bence 10. Oynar. Yani öyle bir zeka var ki, öyle bir oyun okuma var ki. Yani ben Tabii, oyun zekası tabii, olarak, yani tabii. ben Galatasaray'ın alacağı oyuncunun, bir kere daha ifade edeyim, ne olursa olsun oyunu soğutma, tempoyu ayarlama, oyun okuma gibi özelliği olan bir orta saha oyuncusu olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer İlkay, evet şu an müthiş değil biliyorum, ancak inan o küçük dokunuşlarıyla bile çok büyük katkı sağlıyor. Ama sadece savunma özelliği alırsa bence sıkıntı olur. Niye sıkıntı olur? Önde oyun zekası anlamında problem yaşar diye tahmin ediyorum.
Ama bir ihtiyaç noktası daha, yani öncelikli tabii ki orta saha Galatasaray için 8 alınabiliyorsa bir orta sahada 10 meziyetleri de olan bir orta sahada ve santrfor. Ben bunun çok büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum Galatasaray açısından. Yani çünkü Bu golü bir daha alabilir miyiz? Osimhen'siz Galatasaray'ı izlerken başka bir şey izlediğimizi hepimiz görüyoruz. Yani Icardi'nin evet kupa maçında da gol atması, bunlar Şurada çok... İlkay'ın Yani dönüşü. bravo, tebrik ediyorum. Yani hakikaten yani müthiş pozisyon. En başından bir kere daha verirsek sevgili Serdar, anlatmaya çalıştığım şey şu. İlkay'ın şu az önceki Az pozisyonda önceki topla geri Sané'nin gitti. Biliyorsun, topla geri gitti. Yani bu arada baktığımda ben Kadıköy'de geldim. Çok eksiktim. Osimhen sakat oynadı. Bir sürü eksiği vardı. Fenerbahçe çok baskı kuramadı. Son dakikada Fenerbahçe bir puanı aldı gözüyle baktığında. Oyunu olarak da istediğini hemen hemen aldı Galatasaray. Lider. Dolayısıyla ben Galatasaraylı olsam hani zaten liderim. Kadıköy'de de kaybetmedim. Üstün olan bendim oyun olarak deyip ihtiyacı yok yani şu an bir derbi. Fenerbahçe'nin derbiye ihtiyacı var. gerçekten? Ben şunu şöyle açayım. Şimdi Fenerbahçe'nin temel problemi ne biliyor musun? Fenerbahçe'nin temel problemi Galatasaray'ı geçemememek. Yani o yüzden şampiyon Olası olamıyor. bir Galatasaray galibiyeti kırmaz mı? Şimdi ben de diyorum ki er ya da geç bir şekilde bunun Fenerbahçe lehine olarak Fenerbahçe bunu Kırılması, kırmak istiyor. tabii. Şimdi Fenerbahçe için bir senaryo yapıyorum. Sen Süper Kupa'da Galatasaray'ı yendin, kupayı aldın, Guendouzi geldi, üzerine Sörloth geldi. Sana bambaşka bir senaryo çizerim. Çünkü Fenerbahçe Galatasaray ile oynarken eskisi gibi rahat değil. Ben 20 yıldır, sen de yıllardır, hepimiz yıllardır takip ediyoruz. Eskiden çok rahat oynardı Fenerbahçe. Hele Kadıköy'de çok rahat oynardı. Yani psikolojik olarak neredeyse maç önde başlardı. Ancak bu psikolojik üstünlüğünü ben kaybettiğini görüyorum. Maçlara gittiğimde de görüyorum, gözlemlerimde de, konuştuğumda da görüyorum. Ve bunu kazanması için bir yerde Galatasaray'ı yenmesi lazım. Yani şeyde yendi, şampiyonluk mücadelesinde bir kişi eksik kalarak yendi ve orada aslında gücünü göster ama söylemeye çalıştım, yenip sonuç almak. Ya yendi. Orada yendiği zaman bile orada hani eline geçen nokta çok önemli. Yani evet, dediğin Galatasaray'ın şey aslında şampiyonluğu kırılma. gecikti. Tabii gecikti. Şimdi mesela yenseydin Kadıköy'de liderdin. Yen şampiyon ol, yen kupayı al. Yani ikinci yarıya tabii, kupayla ve başladı. şimdi o yüzden ben Fenerbahçeli futbolcu yerinde olsam, Fenerbahçe yerinde olsam isterim bir derbi. Niye? Takımım yükselişte, iyi oyuncular var, işte transfer süreci var. İnan kupayı alırsan, yani Galatasaray'ı yenip kupayı alırsan transferde iştahın da açılır. Bu yüzden ben Fenerbahçe'nin şampiyon olmasıyla alakalı ya da şampiyonluk hedefiyle alakalı en önemli konunun Galatasaray'a karşı sahaya çıkarken çekinmemesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Kolay bir şey değil ama Senat. Yok ama hayır, ben 20 küsur yıldır Fenerbahçe'yi yakından takip ettiğim için Fenerbahçe Galatasaray'a karşı çıkarken çekinmezdi. Ama onu dediğin şey Bu var ya, yüzden zaten domine ediyor. Zaman zaman hep böyle benim kendi- psikolojik üstünlükten bu benim bahsedilir. kendi yorumum. aslında şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani çekinmemesi lazım Fenerbahçe'nin ama bu sancıyı Galatasaray 20 sene çekti. Doğru. Yani bu kolay atlatılabilir bir şey değil. Doğru. İşte bunun bir yerde kırılması Tabii, gerekiyor. tabii, Yani tabii. işte geçen sene Mourinho ne dedi? İşte Okan Hoca kupa maçını kazandık, oradan bir zirveye yakaladık dedi. Şimdi hani insanlar diyor çok mu önemli ya kupa maçı? Bak Okan Hoca diyor ki Mart ayındaydı. Ya bak bu doğrudan rakibini yendiğin an, hayatta da her yerde doğrudan rakibini yendiğin an yürüyüşün değişir ya. Zaman doğru mu? Oradayım ben. Yani zamanın doğru olup olmadığını göreceğiz ama ben açıkçası Fenerbahçe için zamanın da doğru olduğunu düşünüyorum. Ya şimdi Şöyle de bir şey var. Tabii. Şöyle de bir şey var. Genellikle son dönemde iki takım karşılaştığında biri inişte, biri çıkışta oluyordu. Evet. Bu kez iki takım da bravo. moralli, özgüvenli formda. Şimdi Galatasaray'ı izledik Trabzonspor maçında. Fenerbahçe'yi izledik Samsunspor maçında. İkisi de iyi oynadı. Şimdi İkisi de formda. mesela bir şey daha ekleyeyim, hemen öyle pas atayım. Mesela Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yendi ve şampiyonluk turu atmaya hazırlandı. Orada Fenerbahçe yenmek zorundaydı. Yani çok tarihi bir maçtı. Yani eğer kaybetseydi şampiyon oluyordu Galatasaray. Öyle hatırlıyorum ben. Yani Gecikti değil, şampiyon. Evet. Şimdi Ramspark'taki yani maçı. bu Tabii, evet tabii. bu ne oluyor? Böyle tüm limitlerini zorluyorsun. Fizik olarak, mental olarak, taktik ya bir kişi eksik kalıp ne demek ya Galatasaray'ı sahasında yenmek? Demek ki ne oluyor? Sen kendini zorladığında, odaklandığında, kafaya koyduğunda bunu yapabiliyorsun. Ve doğru Fenerbahçe'nin plan. Ve doğru evet plan. tabii bunu zaten o ayrı. Hani mutlaka o da çok değerli. Ama burada hep aman şimdi ben
işte geçiş sürecindeyim, kaybetmeyeyim. İşte Kadıköy'de bir derbi mağlubiyeti olursa bunun kafada olduğunu biliyorum. O yüzden söylüyorum. Ve Fenerbahçe için bu transfer dönemi ve bu dönem gerçekten çok tarihi. Galatasaray'ı yenip Guendouzi, Sörloth, Lukman tarzı oyuncularla da beraber kadroyu güçlendirirse bu sefer rakibi olan Galatasaray, ezeli rakibi, ebedi dostu Galatasaray da dönüp diyecek evet artık Fenerbahçe bizden çekinmiyor. Psikolojik üstünlük artık gitti. Ve daha dengede olacak. Bu benim naçizane yorumum. Katılan olur, katılmayan olur. Ama genel olarak ben Fenerbahçe'nin derbi galibiyetine Galatasaray'dan çok daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Serdar Kelleci. Tabii ya kısmen katıldığım noktalar var Senat'a ama ben biraz da şu taraftan da bakayım. Senat şunu söyledi, güzel bir yorum yaptı aslında. Fenerbahçe kazanırsa Sherlock ve üstüne Guendouzi transferini de çok biraz daha o moral motivasyonla bir an evvel getirmek istersin. Birazdan konuşacağız. Tabii, O kadar çok Sörloth dedi. Bence bir bildiği var. Bir Var mı? bildiği var. Paylaşacak izleyicilerimizle. Ya konuşuruz. Şimdi gerçi şöyle bir psikolojik tarafı da var. Olası bir mağlubiyette de hemen getirmeye çalışırsın. Ya Fenerbahçe için aslında biraz daha transferi çok öne aldıracak bir maç bu maç bence. Yani çünkü mağlubiyette de en azından o alevin biraz sönmesini isteyeceğin için o Sherlock ve Guendouzi'yi aynı anda belki indirebilmek. Kazansan da sefer derbi de- üzerine Tabii Sörloth. üstüne bir camianın bütün reaksiyon kabiliyeti bambaşka bir noktaya döner ve tabii ki Guendouzi için konuşuruz, Sherlock için konuşuruz. Doğru transfer olur mu Fenerbahçe için? Orayı Birazdan ayrı geleceğiz. tartışırız. Ama sanki şurada katılıyorum. Fenerbahçe'nin daha çok ihtiyaç duyduğu bir galibiyet. Yani Galatasaray için çok bir şey değiştirir mi? Fazla değiştireceğini düşünmüyorum. Yani o yoluna devam eden bir Galatasaray var en nihayetinde. Biraz Hani daha Şampiyonlar öyle bir- Ligi'ne öncelik Tabii veriyor ya, zaten. öyle bir Galatasaray'ın şu an Fenerbahçe maçını tabii ki yani tarihi anlamda Galatasaray bir Galatasaraylı için ya da bir Fenerbahçeli için en büyük nokta ezeli rakibini yenmek. Tabii derbi galibiyetleri çok Tabii, önemli. Tabii ki. Yani Ve bu camialar için. Valla benim de hayatta en çok zevk aldığım maç Fenerbahçe Galatasaray maçlarıdır. Ya İşte bu izleyici açısından da şunun bile önemi vardır. Hangisini önce söyledin? Harf sıralamasına göre söylerim. Ev sahibi. Yok ben Ha, genelde harf sıralamasına göre söylerim. Yani tarafsız Tabii. sahada olduğu için maç. Tabii yani bu noktada biraz Galatasaray'ın ama ihtiyaç duyduğu ama camiayı yükseltir mi? Yükseltir. En nihayetinde Fenerbahçe galibiyeti bu. Ya güzel bir maç olacak. Ben bir futbol sever olarak çok mutluyum her Ya şeyden bu önce. iki takımın Çünkü- hazırlık maçı bile Tabii. yani çok çok değerli ve camiaların moralini bozabilecek ya da camiaları Tabii. yükseltebilecekken ucunda sonuçta kupa var. Tabii ki. Ekstra bir Fenerbahçe Galatasaray maçı. Hem kupa var, hem psikolojik konular var. Ve dediğimiz gibi Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor? Dün de geçen hatta çok da keyifli program yaptık sevgili Serdar'la ve Barış'la, Müjdat'la beraber. Yani orada da tabii herkesin fikri var ama özet bence tabii çok detaya girmeden Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor? Çünkü Galatasaray'ı geçemiyor. Demek ki Galatasaray senden daha iyi bir şeyler yapıyor. Yani o hatta geçen ben bizim TRT Spor Yıldız'ın bir şeyi vardı. Bir paylaşım vardı. 100 yıl içinde 100 metredeki 100 metre yarışındaki sonuçlar. Atletizm mi yoksa? Evet, atletizm. 100 yılda 1 saniye gelişmiş 100 metredeki. Ben Johnson'dan- Şimdi o bak ne kadar bak o küçük yani burada başarı o ince pas, o bindirme, o ara pas, o şut. Yani biz anlıyoruz ki çok büyük farklar var Fenerbahçe ile Galatasaray'ın. Birisinin 11'i çok iyi, diğerinin kadro Devamlılık. derinliği çok iyi. Ancak ve ancak foto finişe geldiğinde yani boynu, burnu, kafası önde olan kazanıyor. İkinci de çok küçük bir farkla kaybediyor. Bu Ama ikinci orada bak Özkan'ın söylediği devamlılık o kadar önemli bir şey ki.